İçimoku eğitim serimizin ikinci videosuna hepiniz hoş geldiniz. İkinci videomuza hazırsanız başlayalım. Eğer sadece iki çizgiyle trend yönünü, fiyatın güçlü mü, zayıf mı olduğunu anlayabileceğini söylesem inanır mıydın? Bugün sana Ichimoku'nun en kritik iki bileşeni olan Tenkan-sen ve Kijun-sen'i öyle bir anlatacağım ki videonun sonunda sen de fiyat hareketlerini çok daha net okuyabileceksin. Eğer sen de Ichimoku'yu sade, ezberlemeden ama güçlü şekilde öğrenmek istiyorsan bu eğitim serimizi kaçırma. Tamamen ücretsiz bir eğitim serisi olacak ve YouTube'da yayınlıyor olacağım 10 bölümlük bu video serisini. Hemen bir sonraki videoyu ve devam serisini kaçırmamak için şu alt kısımdan abone ol butonuna tıklayarak kanala abone olabilirsin. Bildirimleri aktif etmeyi de unutmazsan şayet sonraki videolardan haberdar olabilirsin. Şimdi bir önceki videomuzda Ichimoku ile ilgili 5 tane temel çizgimizden bahsetmiştik. Bu videoda biraz daha ayrıntıya geleceğiz ve bu videomuzda Tenkan-sen ve Kijun-sen isimli en önemli gördüğümüz iki çizgiden bahsediyor olacağız. Genel ismi bu çizgilerimizin denge çizgileri olarak geçiyor. Bunların görevleri nelerdir? İşte şurada üstte görmüş olduğunuz yükseliş trendinde genelde bu sıralı olarak üstte bulunur. Mavi çizgimizin adı Tenkan-sen. Altta bulunan kırmızı çizgimizin adı da Kijun-sen. Tenkan-sen kısa vadeli momentumu bizlere gösteriyor. Kijun-sen de trendin dengesini ve destek ve direnç seviyelerini güçlü bir şekilde bize gösteriyor. Bunların ayarları, grafik indikatörümüzdeki ayarları varsayılan olarak 9 ve 26. Neden bu sayılar kullanılıyor kısmına kısaca değinmek gerekirse Japon borsası çünkü bir trader, bir gazeteci tarafından ortaya konulan bir indikatör olduğu için Japonya'daki borsa haftası ve oradaki ay düzenine göre 9.26'yı baz almış ama pek çok piyasada da gayet etkili ve güzel bir şekilde çalışıyor diyelim. Ayarı o şekilde bırakırsanız daha güzel olacaktır. Şimdi dilerseniz grafik üzerinde uygulamalı bir şekilde anlatımımıza geçelim. Genel itibariyle zaten TradingView kullanıyoruz. Tenkan-sen hızlı bir şekilde fiyatı takip eden bir çizgidir. Kijun-sen ise biraz daha geriden, daha yavaş, daha dengeli bir şekilde fiyatı takip eder. Zaten bir önceki videomuzda da şuradaki kesişimden bahsetmiştik, hatırlarsınız. İzlemediyseniz de bir önceki videoyu izleyip ondan sonra bu videodan devam etmeniz daha güzel olacaktır. Kesişime örnek olarak dün bu bölgeyi vermiştik. Fiyat ne yapıyor? Tenkan-sen'in üstündeyse momentum pozitiftir yani burada ve kesişim de geldiyse. Tenkan-sen, Kijun-sen. Peki fiyat Kijun-sen'in yani şu kırmızı çizginin altına düştüğünde ne olur? Eğer mum çubuklar altına indiyse Tenkan-sen ve Kijun-sen ve ters yönlü bir kesişim geldiyse mesela şuradaki gibi bakın. Orayı da şöyle hemen ben bir işaretleyeyim şuradan. Şurada bakın mavi çizgi kırmızıyı aşağı yönlü kesiyor ve sonrasında aşağıya doğru gelen düşüş, retest Kijun-sen'e tekrardan ve tekrardan düşüş hareketinin başlaması. Yine şu bölgede de mavi çizgimiz Tenkan-sen'in Kijun-sen'i yukarı yönlü kesmesi, mum çubukların üste çıkması ve sonrasında yukarı yönlü tekrar trend hareketinin başlaması anlamı taşıyor. Şimdi bu kesişimlerle ilgili şunları hemen geri alalım. Grafikte kötü bir görüntü oluşturmasın. Burada iki tane örneği verdik. Farklı örnekler de var yine şurada bakın. Sık yapılan hatalardan kısaca bahsedelim. Sadece bu indikatörde bu kesişimlere odaklanarak alım satım yapmamalıyız. Bu bizi yanlış kararlar almaya götürür. Yani burada elbette tamam bir kesişim gelmiş, bir yükseliş yakalanmış ama Ichimoku indikatörü farklı bileşenlerden istifade ederek daha net ve kesin kararlar almamızı aslında bize öğütler. Dolayısıyla sadece bu kesişime bakarak böyle stratejiler var, onları da ayrı paylaşıyor olacağız ama sadece bu kesişime odaklanarak buna göre bir işlem alma fikri yanlış bir karar olacaktır. Kijun-sen'in yine yani fiyatın mum çubukların Kijun-sen'in altına sarkmasını da kısa süreli kapanış şurada gördüğümüz gibi mesela sadece bu iki kesişim odaklı veya Kijun-sen'in altına sarktı artık trend döndü anlamı taşımayacağı ve buradan hemen bir short işleme girilmemesi gerektiği de bilinmelidir. Bunlar da karşılaştığımız sık yapılan hatalardan bazılarıdır. Özetle şöyle söyleyelim. Her kesişim burada gördüğümüz bizim için tek başına yeterli bir sinyal, yeterli bir alım veya satım sinyali
değildir. Buna dikkat edelim. Şimdi bu videoyu fazla uzun tutmamak adına birkaç örnek daha inceleyebiliriz kapatmadan önce. Ama sizlere bugün şunu söyleyeceğim. Bugünkü bu videodan ve önceki videodan öğrendiklerinizi harmanlayarak kendi grafikleriniz üzerinde test yapmanızı istiyorum. İndikatörü buradan göstergeler kısmına tıklayıp Ichimoku'yu ekleyin ve sonrasında bu çizgilere fiyat ne şekilde riayet ediyor, kesişimlerden sonra neler olmuş, kesişimler ne şekilde gelmiş, hepsi gerçekten verimli çalışmış mı, çalışmamış mı? Bunları kendi grafiklerinizde test etmenizi istiyorum. Ve trende baktığınız zaman mesela şöyle diyelim. Burada bakınız aşağı yönlü bir düşüş hareketi, bir düşüş trendi mevcut. Burada da fiyatın Tenkan-sen ve Kijun-sen'e ne şekilde saygı duyduğunu yine kendi grafiklerinde incele diyorum özetle. Mesela burada bakın fiyat düşüyor. Trend yönü değişiyor aşağı yönlü. Sonrasında fiyat bakın ilk etapta burada Tenkan-sen'den bir tepki alıp tekrar geliyor. Sonrasında tekrardan yukarı yönlü bir hareket. Bu sefer nereden dönüyor? Kijun-sen'den dönüyor. Tekrardan geliyor aşağıya. Kijun-sen'in bir miktar üstüne çıkıyor. Şuradaki imbalans boşluğunu dolduruyor ve ondan sonra tekrardan aşağıya. Bakın şurada yine Kijun-sen'e defalarca yapılan testler var. Şu bölge keza aynı. Ve aşağıya kadar bu hareket bu şekilde devam ederken sonrasında tekrardan trend dönüyor. Niye tek başına kesişimlerin alım satım sinyali olmayacağını söyledik. Bunu da ilerleyen videoları takip ederseniz anlayacağız. Çünkü daha güçlü elimizde verilerle destekleyip bir pozisyonu bütün çizgileri, bütün kesişimleri ve bütün oradaki elimizdeki olumlu verileri bir araya toplayıp en net bir şekilde pozisyona girebilmek için bu önemli. O yüzden bu şekilde söyledik. Videomun kapanışını bu şekilde yapmak istiyorum. Bir sonraki bölümde piyasanın yönünü gösteren en önemli yapı taşına artık geçiyor olacağız. Senko Span A, Senko Span B. Yani bulutumuzun üst ve alt çizgisi bir önceki videoda söylemiştik. Hem destek, direnç hem de yön nasıl okunur piyasada bunları adım adım gösteriyor olacağım bir sonraki videoda. Lütfen sen de soruların varsa veya bu videolarda şu ana kadar anlamadığın yerler varsa yorumlara yaz. Beğendiysen de bir beğeni bırakman benim için yeni videolar için en azından çekeceğim benim için büyük bir destek anlamı taşıyor olacak. Hepinize mutlu, huzurlu günler diliyorum. Bir sonraki videomuzun 3. serisinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.